Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla videoda anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için ben biraz ölçüyü fazla kullandım ama sizler için az ölçülü bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Yaklaşık 750 gram kadar kıyma kavuruyorum burada. Kıymayı güzelce kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Videonun bazı kısımlarını kestim. Videonun çok fazla uzun olmaması için yaklaşık yarım kilo kadar soğanımı çok da ince olmayacak şekilde doğradım. Kavurduktan sonra kavurduğum kıymaları üzerine ekliyorum. 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavuruyorum. İsterseniz kıymayı kavurduktan sonra soğanı ekleyip o şekilde de kavurabilirsiniz. Müşterimin özel isteği olduğu için bu şekilde hazırladım. Diğer türlü rahatsız oluyormuş, hem de içine sinmiyormuş. Bu şekilde istedi. Ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. 2-3 dakikada bu şekilde kavurduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharatlarını ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurursanız baharatlar lezzetini verecektir. 1 tatlı kaşığı kadar toz reyhanı elimle bu şekilde ufaltıp ekledim. Daha sonra 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı dolusu pul biber ekliyorum. Acı istedi, o yüzden acı hazırlıyorum. Damak zevkinize göre baharat miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Kıymayı kavururken tuz eklemiştim. Bu aşamada da çok az tuz ekledim. Bu tarz tariflerde ben kaynak tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu kullanırsanız o da çok lezzetli oluyor. Sofralık tuzu ben çok lezzetli bulmadığım için o tuzu kullanmıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Baharatlar da lezzetini versin diye 2 dakika kadar daha kavuruyorum. Kıymamı kavurdum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra daha çok az ılıkken cevizini ekliyorum. 1 bardak kadar kullanmanız yeterli olacaktır. İri kıyılmış maydanoz ekliyorum. Yine damak zevkinize göre kullanmayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen soğuması için kenara alıyorum. İsterseniz iç harcını bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. O şekilde daha rahat oluyor. Dış harcı için ben esmer bulgur kullanacağım. Normal bulgur kullanabilirsiniz. Çiğ köftelik olmasına dikkat edin. Yarım bardak kadar irmik ekledim. O aşamada kamerayı açmayı unutmuşum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Bu hamur ölçüsü kıyma ölçüsünden fazla. Eğer birebir ölçü yapmak isterseniz de videonun altındaki açıklama kısmına tam ölçü olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Birçok içli köfte tariflerine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ölçü, az ölçü, çok ölçü, orta ölçü, istediğiniz her ölçüde bulabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Burada tam olarak 3 bardak bulgur var, yarım bardak irmik var, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber var. 1,5 bardak kadar sıcak su ekledim. İyice karıştırdım. Bulgurları toparlıyorum. Elimle çok az bastırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Üzerini kapatıp 1 saat kadar dinlendirmiştim.
Bulgurları elimle bu şekilde dağıtıyorum. Suyu az kullandım, o yüzden bu şekilde dağılıyor. Ben suyu azar azar ekleyip o şekilde yoğurup kıvamını bulmayı daha çok seviyorum. Bu şekilde dağıttıktan sonra salçasını, ununu ve yumurtasını ekliyorum. Normalde bu aşamada un eklemiyorum. Sadece size göstermek için bu aşamada çok az un ekledim. Unu en son eklerseniz daha güzel toparlanıyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledim. Daha sonra yavaş yavaş bu şekilde karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. İçli köfte yaparken yapılan en büyük hatalardan birisi çok fazla su ekleyip kıvamını kaçırmanız. Kıvamı kaçtığı zaman tekrardan toparlamak hem o hamurun yapısını bozuyor hem de tekrardan toparlaması çok güç oluyor. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde kullanın. İlk etapta bu şekilde 2 avuç 3 avuç kullanabilirsiniz. Zaten hamur yumuşamaya başladıktan sonra sadece elinizi ıslatmanız yeterli olacaktır. Ben yaklaşık yarım saat kadar yoğuruyorum. Bilek gücünüze bağlı olarak bu süre değişebilir. Hamur açarken yırtılma, patlama olmuyorsa kıvama gelmiş demektir. İlerleyen dakikalarda kıvamını yakından görebilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Elimi az az ıslatarak yaklaşık 25 dakikadır yoğuruyorum. Hamur yavaş yavaş istediğim kıvama geliyor. Elimi bu şekilde çok az ıslatıyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada yarım çay bardağı kadar un ekledim. Hiç un kullanmadan da yapabilirsiniz. Hiç un kullanmadan da yaptığım tarifler kanalımda mevcut. Hatta haşlamalık olanını sadece bulgur, su ve tuz ile hazırlıyorum. Bu tariften de isterseniz haşlamalık oluyor. Haşlamalık yaptığınız zaman iç harcına ben ceviz kullanmıyorum. Çok yakıştırmıyorum ama seviyorsanız kullanabilirsiniz. Hamur yavaş yavaş istediğim kıvama geldi. Hamuru biraz toparladıktan sonra açılma testi yapacağım. Açılıyorsa hamuru olmuş demektir. Bir parça kopartıyorum. Elimle şöyle bir toparladım. Elime çok az su sürdüm. Fazla olanını avucuma sürüyorum ki rahat bir şekilde açılsın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açıldı. İstediğim kıvama geldi. Elimi ıslatmıştım. O fazla suyunu alsın diye 3 tanesini elimle yuvarladım. Hızlı bir şekilde açma işlemine başlayacağım. Dilerseniz hepsini bu şekilde yuvarladıktan sonra da açabilirsiniz. Eğer yavaş açıyorsanız hamurun üzerini mutlaka kapatın, kuruma yapmasın. Bu hamur ölçüsünden yaklaşık 25 adet içli köfte çıkıyor. Dediğim gibi az ölçü çok ölçü kanalımda mevcut. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, katmer tarifleri, su böreği tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte ve baklava tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. İçli köfteyi yeteri kadar açtım. İç harcından koydum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Fazla olan kısmını aldım. Uç kısmını çok kalın almamaya dikkat edin. İsterseniz daha çok limona da benzetebilirsiniz. Ucunu biraz kalın tutabilirsiniz.
Tamamen el alışkanlığı, el nasıl alışıyorsa o şekilde yapıyor. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Elimle çok az yuvarladım. Daha sonra silindir şekline getirdim. Parmağımı çok az su ile ıslatıyorum. Avucuma sürdükten sonra yavaş yavaş açıyorum. Birkaç saniye içerisinde açılıyor. Eğer bu şekilde açtığınız zaman hamur yırtılıyorsa, çatlıyorsa hamur çok güzel yoğrulmamış demektir. Tekrardan yoğurmaya devam etmeniz gerekiyor. İçli köfte yaparken en zor kısmı hamuru tutturmak. Hamuru tutturduğunuz zaman şekil verme aşaması bence kolay oluyor. Yakından da göstereyim bu şekilde. Bu arada normal bulgurla da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Suyu kontrollü bir şekilde kullanın. Esmer bulgur biraz daha yumuşak olmasını sağlıyor. Eğer yumuşak olsun isterseniz. Yine çıtır olsun isterseniz irmik miktarını arttırabilirsiniz. Eğer elinizin altında varsa öğüt kitel bulgur da kullanabilirsiniz. O bulgur da çok güzel toparlıyor hamuru. Bir bardak kadar ekleyip toparlamasına yardımcı olabilirsiniz eğer acemiyseniz. Ben meraklısı için içli köftelerimi hazırlamaya devam edeceğim. Dilerseniz kızartma aşamasına geçebilirsiniz ama doku testi yapmayacağım. Sipariş olduğu için doku testi yapamıyorum. Ama isterseniz kanalımda birçok doku testi mevcut. Dilerseniz yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Size link bırakabilirim. Oradan hemen videonun başından doku testine bakabilirsiniz. İçli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İçli köftelerimi hazırladım. 20 adet çıkarttım. 16 tanesini kızartmamı istediler. 4 tanesini de haşladım. Haşlanmışı da kızartmışı da göstereceğim ama dediğim gibi doku testi yok. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.